Herkese merhaba. Bu videoda sizinle fiyonklu çanta yapımını paylaşacağım. Ayarlanabilir askısı sayesinde hem omuzda hem de çapraz kullanılabilen çok zarif bir model. Üstelik örgüye yeni başlayanların bile kolayca yapabileceği bir yöntem göstereceğim. Bu çanta iki parçadan oluşuyor. Fiyonk modelinin ölçüsü 11 ilmek genişliğinde ve 5 sıra yüksekliğinde. İsterseniz dikdörtgen, isterseniz yuvarlak çanta örebilirsiniz. Buradaki püf noktası tabanın ilmek sayısının 11'in katı olmasıdır. Böylece çantanızın büyüklüğünü tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bugün öreceğimiz çantanın ölçüsü ise 29 santimetre genişliğinde ve 27 santimetre yüksekliğinde olacak. Bu çanta için ben Spagetti Yarn marka 2 milimetre pamuk makrome ip kullandım. Bir yumak 250 gram geliyor ve bu model için yaklaşık 400 gram ip yeterli olacaktır. 3,5 milimetre tığ, makas, mıknatıslı çıt çıt, 8 adet ilmek ayracı ve yün iğnesi. Tüm malzemeleri alabileceğiniz adresin linkini açıklama kısmına bıraktım. Ayrıca takipçilerime özel bir indirimim var. 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde sepette VM Design kupon kodunu girerek 80 TL indirimden faydalanabilirsiniz. Çanta tabanı. İpi sabitleyelim. 12 zincir çekelim. Birinci sıra, ikinci ilmeğe batarak her ilmeğe sık iğne örelim. İkinci sıradan itibaren ördüğümüzü sık iğne tekniğiyle örmeye devam edelim. Her sıra başında bir zincir çekmeyi unutmayalım. Toplamda 33 sıra öreceğiz. Toplam 33 sıradan oluşan 20'ye 7 santim ölçülerinde bir şerit ördük. Gövde. Birinci sıra. 3 tane zincir çekelim. Uzun kenarlara 30'çar ikili trabzan, kısa kenarlarda ise 11'er ikili trabzan yaparak örelim. Böylece toplamda 88 ikili trabzan elde etmiş olacağız. İkinci sıra. Bu sırada oluşturacağımız boşlukların yerlerini işaretleyelim. İlk işaretçiyi tığınızın sağındaki ilk ilmeğe takın. Ardından 10 ilmek sayın ve 11. ilmeğe işaretçi takın. Aynı şekilde 22, 33. 44. 55. 66. ve 77. ilmeklere de işaretçi takalım. Üç zincir çekelim. Her ilmeğe batarak 9 tane ikili trabzan örelim.
Ardından 2 zincir çekelim. İşaretli ilmeği atlayıp bir sonraki ilmekten başlayarak 10 ikili trabzan yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunda tekrar 2 zincir çekip kayma ilmek ile sıranın başındaki zincirin 3. ilmeğine bağlanalım. Üçüncü sıra, ikinci sırayı aynen tekrar ediyoruz. Önce 3 zincir çekelim. Sonra 9 ikili trabzan, ardından 2 zincir yapalım. Boşluğun üstünde bir ilmeği atlayıp devamında 10 ikili trabzan örelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Boşlukların her sırada üst üste aynı hizada olmasına dikkat edelim. Bundan sonra aynı teknikleri uygulayarak çantanın gövdesini 16 sıraya ulaşana kadar örmeye devam edelim. Son sırada tığınızı arkadan öne doğru takarak kayma zincirle kapatıyoruz. İpi sabitleyip kesiyoruz. Kalan ip ucunu da örgünün içine saklayalım. Fiyonk modeli. Köşedeki birinci boşluğa işaretçi takalım. İşaretlediğimiz ilmeğe ip ekleyelim. Beş zincir çekelim. Aynı ilmeğe 3 tane ikili trabzan örelim. Dokuz zincir çekelim. Bir sonraki boşluğun ortadaki ilmeğe 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan daha örelim. Bir yelpaze oluşturduk. Tekrar 9 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğun ilmeğine 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan daha yapalım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Sıra sonunda son 9 zincir çekerek
Birinci yelpazenin ilk ilmeğe batarak 2 tane ikili trabzan örelim. Sırayı kapatırken hem zincirin 3. ilmeğine hem de arkasındaki boşluğa batarak kayma zincir yapalım. Ve birinci sırayı bitirdik. İkinci sıra. 5 zincir çekiyoruz. Hem yelpazenin hem arkadaki boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örelim. Bu sırada 8 zincir çekeceğiz. Tığımızı aynı anda hem yelpazenin hem arkadaki boşluğa batırıp 3 tane ikili trabzan, 1 zincir ve 3 ikili trabzan daha yapın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda son 8 zincir çekip ilk yelpazenin boşluğa 2 ikili trabzan örüp yelpazeyi tamamlayalım. Zincirin 3. ilmeğine ve aynı anda arkadaki boşluğa batarak kayma zincirle sırayı kapatalım. Üçüncü sıra bir önceki sırayla aynı. Sadece yelpazelerin arasındaki zincirler 7'li olacak. Dördüncü sıra ikinci sırayla birebir aynı. Yelpazelerin arasındaki zincirleri 8'li yapıyoruz.
Beşinci sırada alttaki ördüğümüz zincirleri birleştirelim. Beş zincir çekiyoruz. Hem yelpazenin hem arkadaki boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örelim. Dört zincir çekelim. Çalışma ipimizi 4 zincir altından çekerek bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz ve tekrar yeni bir tane yelpaze yapıyoruz. Tığımızı hem yelpazenin hem arkadaki boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve 3 tane ikili trabzan daha örüyoruz. Fiyonk modelimizi tamamladık. Aynı şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Bu teknikle 5 sıradan oluşan fiyonk modelimizi 2 kez tekrarlayalım. Sonra çantanın üst kısmına geçelim. Çantamızda fiyonk modeli için 15 sıra örüldü. Daha uzun bir çanta yapmak isterseniz 5 ya da 10 sıra ekleyebilirsiniz. Bu durumda ana gövdeyi de orantılı şekilde uzatmanız gerekir. Çantanın kenarı yapalım. Zincir çekmeden hem yelpazenin boşluğa hem arkadaki boşluğa batarak sık iğne yapalım. Sonra gövdenin ilk parçasının her ilmeğe batarak 10 tane sık iğne örelim. Yelpazeye gelince öndeki ve arkadaki boşluğa batarak sık iğne yapalım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda sıranın ilk ilmeğe kayma zinciri yapıp sırayı kapatıyoruz. 18. ve 19. sıralarda başında bir zincir çekip her ilmeğe batarak sadece sık iğne örüyoruz.
20. sıradayız. Bu sırada sapların yerini oluşturacağız. Bunun için 6., 28., 49. ve 72. ilmeklere işaretleyici takalım. Bir zincir çekelim. 5 sık iğne örelim. İki tane zincir çekelim. İşaretli ilmeği atlayıp her ilmeğe 21 tane sık iğne örelim. İki zincir çekiyoruz. İşaretli ilmeği atlayıp 20 sık iğne örüyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Ve son olarak 14 tane sık iğne örelim. Kayma zincirle sırayı kapatalım. Böylece 4 ayrı sap boşluğu oluşmuş olacak. 21. sırada bir zincir çekip her ilmeğe sık iğne, her boşluğa 2 sık iğne yaparak sırayı kayma zincir ile kapatıyoruz. Yirmi ikinci ve 23. sıraları başında bir zincir çekerek her ilmeğe sık iğne örüyoruz. Sıraları kayma zincir ile kapatıyoruz. Son sırayı kayma ilmek tekniği ile örelim. Sona geldiğimizde son ilmeği önden arkaya geçirip ipimizi sabitleyelim ve keselim. İpin ucunu da örgümüzün içine gizlediğimizde çantamız tertemiz ve düzenli görünecek. Çantanın gövdesi hazır. Sap yapalım. Bu çok popüler çanta sapı modelinin birçok ismi var. Rumen kordonu ya da tırtıl kordonu olarak biliniyor. Yapılışı oldukça kolay, görünüşü ise çok şık bir model. İlk ilmeği sabitleyip 2 zincir çekelim. Birinci ilmeğe sık iğne örelim. Örgüyü hafifçe öne doğru çevirerek kenardaki tek ilmeğe sık iğne yapalım. Tekrar öne çevirip bu kez kenardaki 2 ilmeğe sık iğne örelim. Ve aynı yöntemle çanta sapı 140 santim olana kadar örmeye devam edelim.
çanta sapımız hazır. Şimdi onu deliklerden geçirelim ve uçları dikelim. Mıknatıslı çıt çıt kilidi diktikten sonra çantamız hazır olacak. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.